Merhaba hanımlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz tığ işi ve yakalı süveterin nasıl yapıldığını anlatacağım sizlere. Görüntümüz bu şekilde, gördüğünüz gibi biraz salaş bir süveter. Yani çok daracık değil. Yapmanız gereken genişlikten bir tık daha uzun, geniş yaparsanız daha dökümlü, daha hoş bir görüntüsü olacaktır. Sadece bir zemin örgüsü hazırladım arkadaşlar. Üzerine istediğiniz işlemeyi, süslemeyi yapabilirsiniz. Birçok şekilde de farklı süslemeler yaparak ister kız ister erkek bebeklerimiz için kullanabileceğiniz şık bir süveter oldu. Esnekliğini de göstermek istiyorum. Bakın şöyle lastik kısımlarının gayet güzel esniyor. Gördüğünüz gibi yaka kısmı da aynı şekilde rahatça, şöyle bir 3 yaş çocuğun başı rahatça geçer, öyle söyleyeyim. Çok rahatlıkla giyebileceği esneklikte güzel bir örgü yapmaya çalıştım arkadaşlar. Anlatımımıza geçmeden önce eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak için ise bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdi anlatımımıza geçebiliriz. Hemen ipimizle başlayalım. 100 gramda 165 metre uzunluğundaki bir ipimiz var. Burada da şiş ve tığ numaraları, ilmek bilgileri mevcut. Bunu ben hemen şöyle bakıyorum. 3,5 numara tığ ile öreceğim. Şu şekilde. Şimdi ipimi biraz açacağım. Zincir çekerek başlayacağım. İlk zinciri 2 kat çekeceğim. Önce bir tığımı değiştiriyorum. Biraz daha kalın bir tığ alıp başlangıç zincirini çekiyorum. Şu şekilde zincirimizi çekerek başlayalım. Toplamda 45 tane zincir çekerek ilk sırayı oluşturalım. 45 tane zincirimi hazırladım şu şekilde. Yeniden 3,5 milimlik tığıma geçtim. Burada ayırdığım ipin kalanı var. Şöyle tek kata geçiyorum. Bakın burayı sıkıladım. 3 zincir çektikten sonra ikinci zincirden itibaren her zincire bir tane olacak şekilde ikili trabzanlarımı yapıyorum. Toplamda 45 tane trabzan yaparak ilk sırayı tamamlıyorum. Tüm zincirin üzerine ikili trabzanlarla örüp tamamladım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. Klasik tığ işi lastik yapacağız. 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Şöyle bakın. Şu kısımdan alıyorum. Şöyle önden aldım. Bir sonrakinde aynı şekilde arkadan alıyorum. Bir önden bir arkadan alarak tüm trabzanları öreceğim. Toplamda 4 sıra lastik ördükten sonra düz örgüye geçeceğim. Bu şekilde görünüyor bakın. Önden ve arkadan görüntüsü. Şimdi sırayı tamamlıyorum. 4 sıra boyunca lastik örerek başlangıç kısmını tamamlayalım. Evet, 4 sıra boyunca lastik formundaki örgümüzü tamamladık. Bakın görüntümüz bu şekilde. Şimdi düz örgüye geçeceğiz. 1 2 3 zincir çektim ilk sıra için. Şimdi artık sık iğnelerin tepesine batıyoruz. Trabzanların tepesine batıyoruz. İkinci trabzanımın, yani şu geride duran trabzanımın tepesine batarak başlıyorum. Yine ikili trabzan yapacağım ama şu şekilde yapacağım. Bakın şöyle biraz uzatacağım. 3 zincir çekmiştim. 3 zincirin boyuna kadar uzattım. Ve 2 kere de çıkardım. Tekrar ipimi aldım tığıma. İlmeğimi uzattım. 1 2 kere de çıkarttım. Bu şekilde
tüm sırayı öreceğim. Yine 45 tane trabzanla sırayı tamamlayacağım. Üst sıralarda da aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Ta ki kol evine gelinceye kadar. Kol evine geldiğimizde ise yine küçük detaylarımız olacak. Yaka detayımız olacak. Arka kısmını da aynı sayılarda öreceğim. Detay olmayan kısımların tamamını video dışında öreceğim. Videoyu gereksiz yere uzatmamak için bu şekilde örmeye devam ediyorum. Kol evine kadar aynı işlemi sürdürerek daha sonrasını yine birlikte örelim. 10 sıra boyunca trabzanlarımı ördüm. Bakın. Görüntümüz bu şekilde. Şimdi azaltma kısmını yapacağız. Kol evi kısmını. İlk yönden ilmeğimi yürüteceğim. Şöyle bakın. 1 2 3 4 5 tane ilmek azaltmış oluyorum böyle. Şöyle altıncının üzerine geçelim. 1 2 3 4 5 tane trabzan azalttım. Altıncının üstüne geldiğimde yine 3 zincirimi çekip örmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Örgümüz 45 tane trabzan bildiğiniz gibi. Burada sanırım üçlü trabzan yaptım. 45'in 5 tanesini sağ taraftan 5 tanesini sol taraftan ayırdığımızda 35 tane ilmek kalıyor. 35 tane ilmeğin yarısını öreceğiz. Yani 17 tane trabzan yapıyorum. 18.'yi boş bırakacağım. Burada da yaka oyuntusuna aynı zamanda başlamış olacağız. ...11 tane oldu. Trabzandan sonra örgümü çevirdim. Şimdi önce tek yönünü öreceğim. Bunun için buradan 2 tane ilmeğimi azaltıyorum. İkinci trabzana geçtim. Bakın ilki ve ikincisi. 2 ilmek azalttım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi sıra başına kadar öreceğim. Ardından daha sonrasında bu yönde dümdüz devam edeceğiz. Yine 3 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Tek tek trabzanlarımı yapıyorum. Her trabzanın üzerine bir kez batarak son 2 tane trabzanım kaldığında örmeyeceğim o kısmı. Evet, son 2 tane kaldı bakın. Şimdi tekrar çeviriyorum. 1 2 tane daha azaltıp bu şekilde devam ediyorum.
Evet, son olarak tekrar 2 trabzanım kalmıştı burada. Burayı da bıraktım. 9 tane trabzanım kaldı. Burayı da tekrar azaltma yapmadan öreceğim. Son kez son sıra olarak yine 9 tane trabzan örüyorum ve ilk omuz kısmını tamamlamış oluyorum. Evet, burada ipimizi keselim. Bu kısmı burada bırakıp şimdi diğer yöne geçebiliriz. Şimdi diğer yöne başlarken de yine aynı şekilde şu kısımdan başlayacağız. Bir tane trabzan bırakıp zincir çekerek buradan devam ediyorum. Sıra başına kadar öreceğim trabzanlarımı ve son 5 tane trabzan kaldığında da geri döneceğim. Bu böylelikle kol evini de ayırmış olacağız. Yine burada da aynı şekilde 17 tane trabzan yaptım. 5 tane trabzanımı örmeden geri dönüyorum. Arka kısmı örerken de aynı şekilde yine burada ilmekleri yürüterek 5 tane kesiyoruz ve bu kısma geldiğimizde de 5 tanesini örmeyerek kol evini kuruyoruz. Arka kısımda başka bir detay, başka bir farklılık olmadığı için orayı video dışında tamamlayacağım arkadaşlar. O yüzden burada belirtmek istedim. Şimdi burada da diğer önde yaptığımız gibi, diğer omuz kısmında yaptığımız gibi ikişer ikişer trabzanlarımızı azaltacağız. Sonrasında da arka kısmına geçeceğiz. Son 2 tane trabzanım kaldı. Bu 2 trabzanı örmüyorum. Bakın şu kısmı geri döndüm. 1 2 tane ilmek yürütme. Yine zincirimi çekip trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Diğer yönde de yine bir değişiklik yok. Dümdüz devam edeceğiz. Şu kısımda bu şekilde burası devam edecek. Yine dümdüz başladık. Yine 2 tane trabzan bıraktım. Bakın şurada örgümü çevirdim. 1 2 tane azalttım. Buradan sonrasında da artık azaltma işlemimiz bitmiş olacak. Son sıraları da 9 tane trabzanla tamamlayacağız. Hemen bakalım. 9 trabzan olarak 3 sıra örmüşüz. Burada da şimdi ikinci sıraya geçtik.
Yine 3 zincirle bir üst sıraya geçiyorum ve bu kısmı da burada tamamlamış olacağız. İkinci omuzu da son trabzanımızı yapalım. Şöyle sıkıca bir zincirden sonra ipimizi keselim. Evet, şöyle bir görüntümüz oldu. Bakın. V yaka görüntüsünü bu şekilde yakaladık. Şimdi arka kısmını öreceğim. Dediğim gibi kol evini de ayarlamasını yine video dışında yapacağım arkadaşlar. Daha sonra da yine ayrıntıları birlikte devam edeceğiz. Birlikte örelim. Evet, epeyce ilerledik süveterimizde arkadaşlar. Şimdi hemen şurayı kısaca bir anlatmak istiyorum. Aynı şekilde başladım. 45 tane zincirle lastik kısmı 4 sıra, daha sonra 10 sıra boyunca hiç arttırma eksiltme yapmadan ördüm. Ardından 6 sıra boyunca da kol evinden sonrasını ördüm. 35 tane trabzanımızı. Şimdi ön kısmı hemen alıyorum. Şöyle bakın. Görüntümüz bu şekilde. Şöyle bir görüntümüz olacak. Şimdi burada kol evinde 6 sıra var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra var. Burada 6 sıra var. 7. sırayı şimdi yapacağım. Burada da omuz kısmında, yani boyun boşluğunda bir oyuntu olmasını istiyorum. Omuzlarda bildiğiniz gibi 9 tane trabzan örmüştük. Burada da aynı şekilde 9 tane trabzanı öreceğim. Orta kısmını örmeyeceğim ve bu ensedeki boşluğu oluşturacak. Şimdi 9 tane trabzanımızı örelim başlangıç zinciriyle birlikte. Şimdi 9 tane trabzanımızı yaptık. Sıkıca bir zincir, ipimizi keselim. Burayı bu şekilde bırakacağım. Şimdi tekrar başlayacağım. Burada da şöyle bakın. 2, 4, 6, 8, 9 tane saydıktan sonra şöyle yine bir başlangıç zinciriyle başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Burayı da kopardıktan sonra arka kısmımız da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Gördüğünüz gibi boyun kısmında şöyle bir sıra boşluğumuz var. Şu omuz kısımları. Bu da öreceğimiz lastik kısmının enseye çok fazla dokunmamasını sağlayacak. Şimdi isterseniz dikerek, isterseniz tığla ekleme yapabilirsiniz. Zaten çoğu örgünüzde yaptığımız bir işlem. Çoğunluğunu yine video dışında yapacağım. Ters yüzünü şöyle serdim. İkisinin de düz yüzü birbirine bakacak şekilde bu kenar kısımlarını dikeceğim. Ve omuzlarını dikeceğim şu şekilde. Daha sonra tersine çevirip kol ve yakadaki detaylarını öreceğim. Şimdilik videomu kapatıyorum. Daha sonrasını yine birlikte devam edelim. Dikiş kısmını tamamladım. Bakın görüntümüz bu şekilde. Omuzlarını da aynı şekilde dikerek birleştirdim. Şimdi hemen şöyle bir ön çalışma yaptım. Lastikli bir şekilde kolunu, ilk kolunu ördüm. İkinci kolu da burada birlikte öreceğiz. Hemen şöyle bir başlangıç ilmeği atarak başlıyorum. Kol altından tam bu birleşme noktasından ilk trabzanımı yapıyorum. Herhangi bir trabzanın üzerine de yapabilirsiniz. Şimdi burada alt sırada kesme işlemini yaptığım yerde
Bakın şöyle zaten sıralı trabzanlarım var. Onların her birine bir kez batıyorum. Şimdi yan kısma geldiğimde de bakın trabzanlarım var zaten. Trabzan ve zincirler. Bu kısımlara da bir tane orta kısma batacağım. Bakın şöyle zincirin ortasından bir tane ilmek çıkarıp trabzan alıyorum. Bir tane de tam trabzanların birleşme noktasından. Bir tane şöyle orta boşluktan, bir tane trabzanların birleşme noktasından. Bu şekilde sırayı tamamlayacağım. Tüm kol etrafını ördükten sonra iki sıra trabzan daha yapacağım. Yine lastik formunda olacak. Toplamda 3 sıra trabzan yapmış olacağız. Koldaki lastik detayı için. Şimdi burada son kısımda şuraya batmadan, yani trabzanın olduğu kısma batmadan alttaki trabzan kısmına geçiyorum. Burada da her trabzana batarak ikili trabzanlarımı örüyorum. Şimdi tam sıra başına gelmiş olduğum başlangıç noktasına, burada da ilk yapmış olduğum trabzandan şöyle burayı bağladım. Bakın yine alttan alıp zincirimi çekiyorum ve ardından 2 sıra daha devam edecek şekilde lastik formunda, yani ilmekleri bir önden bir arkadan alarak devam ediyorum. Kol kısmını bu şekilde tamamlayacağız. İkinci sıradayım şimdi. Toplamda 3 sıra ördüğümüzde kolumuzun formu buradaki gibi görünecek. Aynı şekilde olacak. Şimdi ben videomu kapatıp örmeye devam ediyorum. Evet, şimdi yaka kısmına geçeceğiz arkadaşlar. Yaka kısmında da hemen şuradan başlayacağım. Biraz daha ince bir tığ aldım. Şu köşe kısımlarına daha kolay batabilmek için. Yine bir başlangıç ilmeğiyle hemen omzun bitiminden başlıyorum. Şöyle tam birleştirme noktasına batarak ilk trabzanımı yapıyorum. Daha sonra yine kollarda yaptığımız gibi trabzanın ortasına ve tekrar diğer birleşme kısmına. Bu şekilde ilk omuz kısmından başladığımız, önce arka yönden, daha sonra 3 sıra boyunca da ön yönden trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir zincir arasına bir de trabzanların birleşme noktasına battık. Evet, şurası bakın eksiltme yaptığımız yerler. Önce şu şekilde bir tam köşe noktasına batıyoruz. İkili trabzanımızı yaptık. Daha sonra şu şekilde uç noktaya batıyorum. Daha sonra şu kısma batıyorum. Bakın bir iç kısımdan bir dış kısımdan hep köşelere batıyorum. Şimdi burada biraz şöyle hafiften ilmeğimi bol bırakacağım. Tığım ince, kolay batabilmek için uç kısımlara ince tığ aldım. O yüzden biraz şöyle geniş geçmem gerekiyor.
Şimdi bu şekilde bir deneme yapacağım. Eğer çok dar olursa aralara birer tane daha batabiliriz. Yine aynı şekilde sizin de ipinizin kalınlığı, tığınızın kalınlığı fark ederse bu aşamada şu kısımlardan da şöyle ilmek alınabilir. Bakın. Ben şimdi köşe kısımlarından, hatta şöyle boşluktan göstereyim. Şöyle düşünürsek bu kısmı hem şu uç kısımlarından, şuralardan hem de şu iç kısımlardan böyle buralardan birer tane ilmek alarak ilerleyeceğim. Dediğim gibi eğer dar bir görüntü olursa şöyle zincire de batarak oradan bir trabzan daha çıkarılabilir. Biraz daha geniş bir yaka yapılabilir. Şimdi şu kısmı tam çözemedim. Uç kısmın bir öncesine batmışım sanırım. Evet. Şimdi burayı da şöyle ördüm. En alt kısma geldim bakın. Burada bir tane boşluk bırakmıştık bakın. Burada 3 tane ilmek alıyorum. Bir tam şunun dibinden, bir boşluktan, bir de hemen onun yanındaki trabzandan şöyle 3 tane trabzan aldım. Şimdi buradan sonrasını şu kısma kadar, omuz kısmına kadar yine aynı şekilde devam edeceğim. Bir iç kısma, bir şu köşe kısımlarına batarak burayı da tamamlayacağım. Hemen şöyle bir düzeltelim. Aynı zamanda da şöyle bir bakmış olalım. Çok dar bir görüntü mü diye. Tabii ki buranın biraz toparlanması lazım. Çok dar bir görüntü olmadı. Şimdi yine aynı şekilde anlattığım gibi şu kısmı da örerek devam edeceğim. Şimdi diğer ön kısmı tamamladıktan sonra şöyle ense kısmına geçiyorum. Burada da ilk trabzandan itibaren şurada tığımı değiştireceğim, hemen yine eski tığıma dönüyorum. Şöyle bir ön bir arka, burada da lastik formundan hemen başlayacağız. Arka kısmı, ense kısmı bu şekilde olacak. Sonrasında da aynen kollarda yaptığımız gibi 3 sıra boyunca, yani 2 sıra daha trabzan öreceğiz ve yine lastik formunda olacak. Böylece süveterimizi tamamlamış olacağız. Burayı biraz hızlı geçiyorum. Zaten çoğu detayımız bu şekildeydi. Şimdi başlangıç noktasına döndük. Şuradaki ilk trabzanımızın tepesine batıyorum. Bakın şöyle. Burada bütünlüğü sağladıktan sonra ilmeğimi alıp yine aynı şekilde lastik örmeye devam ediyorum. 2 sıra daha örelim. Düz devam ettiğim kısımları zaten videomu kapatıp devam edeceğim. Bu şekilde devam ediyorum ben şimdi lastik örmeye. Evet, yaka kısmını da tamamladık gördüğünüz gibi. Bu şekilde kolayca örebileceğiniz pratik V yakalı, bu şekilde bakın bir süveterimiz oldu arkadaşlar. Üzerine istediğiniz süslemeyi yapabilirsiniz. Mesela araba motifleri çok yakışacaktır üzerine, ya da herhangi bir hayvan figürü de yapılabilir. İstediğiniz şekilde şekillendirebileceğiniz tam bir zemin örgüsü oldu. Umuyorum ki sizler de kolayca yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Yayınlanan videolarımızdan haberdar olmak içinse bildirimleri açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.